Hizmeti sevk ve idare eden kimselerin teşettütü araya çok ehemmiyetlidir bana göre. Sebebiyet vermeleri itibariyle arkadakiler ihtilafa düşerler. İhtilaflar onların ümitlerini törpüler, yıpratır ve geriye dönerler hafizanallah. Yolda kalanlar da olur. Önde yürüyenlerin durumlarının çok kararlı olması fevkalade mühimdir. Fevkalade mühimdir. Yapılacak her hizmet evvela çok iyi istişare edilmeli. İyi ve kötü yani rizikoları ve menfaatleri nazarı itibara alınarak çok iyi hesap edilmeli. Büyük bir müessese yapıyor gibi o işin teknisyenleri tarafından çok iyi gözden geçirilmeli. Arızasız bir hizmet raylara oturtulmalı ve yürütülmeye çalışılmalı. Bu mevzuda herhangi bir kusur yapılmamalı katiyen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisiyle bu hususu ifade buyururken buyuruyor ki, bir işin mukaddimatında, esbaba tevessülde katiyen kusur etmeyin diyor. Bir tüccar olarak şuradan zarar gelebilir, buradan gelebilir, buradan gelebilir, buradan gelebilir. 10 zarar yolu var. 10 da ilave ederiz. Bütün ihtimal zarar yollarının hepsini tıkarız ve kârda yürümek isteriz. Efendimizin sözünün manası budur. Bütün zarar yollarını tıkayın, bütün kâr yollarını, menfezlere açın, bir işi öyle koyulun. Neticede kaderi tenkit etmeyesiniz. Lev demeyin sonunda da diyor, keşke demeyin. Başta esbaba riayette katiyen kusur etmeyin, tekrar ediyorum. Sonunda da lev demeyin, keşke demeyin. Mukaddimatta kusur yapılırsa biz şöyle bir toplantı yapmasaydık. Kaderi tenkittir çünkü mazi ve mesaibe kader açısından bakılır. Olmuş her şey öyle yazılıymış, öyle oldu diyeceğiz. O mevzuda yapacağımız herhangi bir tenkit yukarıya taş atmadır. Yukarıya taş atan kendi başına taş atmış olur. O alemler çok yücedir, kendi başını kırar. Bu itibarla önde bulunan kimseler hizmette katiyen kusur etmemeye bakmalılar. Bütün tedbirlere baştan riayet etmeliler. Karar verildikten sonra geriye dönülmesin. Zira her geriye dönüş bir kısım fikir ayrılıklarına sebebiyet verir. İş baştan çok iyi planlanmalı ve sonra yürünmeli orada. Ne pahasına olursa olsun. Misalini arz edeyim size. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem istişare etmeye ihtiyacı var mıydı? Allamul guyub olan Hazreti Allah her şeyi ayan beyan onun önüne seriyordu ve o her şeyi açık seçik olarak görüyor, adımını öyle atıyordu. Bundan zerre kadar iman taşıyan bir insanın şüphesi yoktur. Bununla beraber Bedir'de de istişare etti, Uhud'da da istişare etti. Ve ashabının re'yinin ağır bastığı noktayı tercih etti daima. O onun prensibiydi. Kendileriyle beraber bir cephede kavga verecek kimselerin cesetleri kendileriyle beraber olurken ruhlarının da kendileriyle beraber bulunmasını arzu ediyordu. Ruhu benimle beraber olmayan insanın cesedini çekmiş oraya götürmüşüm, onun bana kazandıracağı bir şey yoktur. İbn-i Cahşe bu mevzuda sıkı sıkı tembihatını yaparken, arkana bunları alacaksın, Mekke'nin önüne kadar gideceksin. Seninle beraber o tehlike sınırına gelmeyen kimseler varsa zorlamayacaksın. Çünkü verilecek kavga ciddiydi. Kendi de öyle yapıyordu. Onun için Uhud'da şunu görüyoruz, istişare buyurdular. Ashab-ı kiramın gençlerinden pek çoğu bir şeyler diyordu. Diyorlardı ki, dışarıya çıkalım, Bedir'de bunlara ders verdiğimiz gibi bir kere daha ders verelim diyorlardı. Efendimiz rüyasını görmüştü bu mevzunun. Ne olacağını az çok Allah bildirmişti ve biliyordu. Rüyanın tevilini, tefsirini de söylemişti onlara. Ama bir kısım gençler ille de dışarıya çıkalım diyorlardı. Onun görüşü Medine'nin içinde kalalım veya hendek çevirelim, müdafaa harbi yapalım diyordu. Karar öyle verilince çıkalım dedi. Çünkü onlarla beraber cepheye gidecek ve kavga edecekti. Arkadan yaşı başı yerinde olanlar, akıllı kimseler, başta 1. halife Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh, halkı ikna ettiler. Sonra da Efendimiz'e gelip müracaat ettiler. Ya Resulallah dediler, bu mevzu bu türlü sizden isteyen bizim gençlerimizdir. İkna edildiler. Nasıl emir buyurursanız öyle yapalım. Buyurdular ki bir peygamber bir meselede karar verdikten sonra geriye dönmez artık. Her şeyi görerek ve bilerek gidiyordu. Zırh üstüne bir zırh daha giydi. Buna rağmen gitti Efendimiz. Çünkü bunun bir manası vardı. Dışarıya çıkmanın da bir manası vardı. İhtimaller içinde arz edelim biz.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışarıya çıkmasaydı, Medine'nin içinde kalsaydı, gelse etraflarını Hendek'te olduğu gibi muhasara etselerdi. Belki sonra diyeceklerdi ki, Peygamber dışarıya çıksaydı Bedir'deki gibi biz de ganimet alırdık. Efendimizin tedbiri mevzunda akıl vermeye kalkma, onun tedbirini tenkit etme ise İmam-ı Şafii'nin noktayı nazarı olarak küfür olma ihtimali vardır. O tedbirinde katiyen tenkit edilemez. Başta mesele istişare ederken herkes fikrini beyan edebilir. İhtimalleri çoğaltabiliriz burada. Efendimiz onun için sallallahu aleyhi ve sellem çıktı, dışarıya çıktı, karar verdi. Karar verdikten sonra geriye dönseydi, akıbetin ne olacağını bilemiyoruz. Teşettüte araya sebebiyet verecekti. Fikir ayrılıkları olacaktı. Hiç olmazsa işten diyeceklerdi ki, bazıları Peygamberimizi fikrinden vazgeçirdiler. Halbuki karar verdikten sonra fikrinden vazgeçme biraz irade zaafının ifadesidir. O pak damen bundan mualla ve müberradır. Efendimiz'e gölge düşürürdü bu mesele. Karar verdiği için yürüdü. Yani basit hareketler değildir bunlar. Beşer tarihinde çok mühim hadiselerdir. Bu itibarla mukaddimatla çok iyi düşünmek, çok isabetli karar vermek lazım. Sonra geriye dönmemek lazım. Her geriye dönüş bir kısım insanların dökülmesine vesile olur. Ve cephemizde eğer dökülen insanlar varsa, başta bu meseleyi çok iyi hesap edememiş ve sonra da dayanmasını bilememiş, darılmış, geriye dönmüş insanlar yüzünden olmuştur. Evvela fikirlerin ayrılması, teşettütü ara diyoruz ve sonra da fertlerin bölünmesi, bölük bölçük olması. İşte bu da şevkimizi, saye şevkimizi söndüren faktörlerden bir tanesidir.